Antep mutfağının bana göre en lezzetli yemeğini yapacağız. 2 patlıcan. Patlıcanlar ne kadar uzun olursa o kadar lezzetli olur yemeğiniz. Patlıcanı hemen paçalı bir şekilde soyuyoruz. Şu anda saat gece 12. Bir vampirin tarif defterinden bildiriyorum. Antepli bir vampir bu. Saat 4'te Milwaukee Atlanta maçı var. Maçı izledikten sonra havaalanına, oradan Antalya'ya gidiyoruz. Şu kestiğimiz yeri sabitleyip uzunlamasına çok daha rahat edersiniz. Hemen hemen hepsi aynı kalınlıkta olmalı. Bakın aynen böyle. Şu 1. Ve bu da 4. Hemen patlıcanı hemen tuzluyoruz. Barbaros Berkay'ı dinlemeye gitti Maslak'ta bir yere. Söylemiştim çiftleşme döneminde diye, o da oradan gelecek yiyip içip. Yanlamasını da kesebilirsiniz. Nasıl rahatınıza gidiyorsa, ama söylediğim gibi şu kestiğiniz alt tarafı sabitleyip daha sonra bıçağı sokup aşağı doğru getirirseniz çok rahat kesersiniz. Şöyle uzunlamasına hepsini kestikten sonra tekrar tek sıra yine tuz. Tuz acısını çıkartacak, acı suyunu atmasını sağlayacak. Patlıcanların kalınlığına bakalım mı? Görüyorsunuz değil mi? Hemen hemen aynı kalınlıkta, pişmesi için önemli. 5 dakikamı almadı, dikkat edin. Dana döş, 300 gram, 350 gram kıyma. 1 çay kaşığı tuz. Mutlaka kimyon 1,5 çay kaşığı 300 gram için. 1 çay kaşığı karabiber. Salla. Düşeş. Yine haşta kaybediyoruz her zamanki gibi. 2 sarımsak. 2 sarımsağı hemen rendele. 2 sarımsak. Vampirlerin korkulu rüyası. Orta boy bir soğan. Rendenin en ince tarafıyla. Ellere dikkat. Hemen suyuyla birlikte. 1 2 2,5 yemek kaşığı çekilmiş bayat ekmek içi veyahut da galeta unu, size kalmış. Genelde kullanılmayan ama restoranların kullandığı yarım çay kaşığı karbonat. Karbonat kullanıyorum. Daha şişkin, daha dolgun olması için. Kullandığım malzemenin çok daha fazla gözüküp gözü doyurması için. 7-8 dakikadır yoğuruyorum. Şöyle bir bakalım. Tamamen ekmek içinin içinde kaybolduğunu, hiçbir parça kalmadığını gördüğüm anda doğru yolda olduğumu anlıyorum. Ve tabii ki hemen her zamanki gibi o sinir olduğumuz lavuğu düşünüyoruz. Ve köftenin havasını alma bahanesiyle ağzını burnunu kırıyoruz. Ulan senin var ya. İşte bu. Ceviz büyüklüğünde. Hemen bu Steam kebabında bu olmaz. Mutlaka yuvarlak. Yediğimiz yemekten haz almalıyız. Büyüklü küçüklü köfte, yuvarlak köfteler yaptım. 2, 4, 6, 8 tane çıktı. Büyüklü küçüklü köfte. Köftelerin hemen üstünü kapatıyorum. Dinlenmeye alıyorum. Mutlaka teflon tava kullanın. Ayçiçek yağı. Tavayı kaplayacak kadar, ince bir tabaka olacak kadar ayçiçek yağı. Görüyorsunuz değil mi? Şu kadar beklemesine rağmen bütün acı suyunu bırakmış. Yani suya koymam gerekir mi diye kafasında soru işaretleri olanlar için bunu yapıyorum. İsteyen bunu hemen şat yapabilir. Tabii ki şaka yapıyorum. Ben, sakın öyle bir şey yapmayın. Bütün acı suyu burada. Suya koymaya gerek yok. Fazla tuzunu alıyorum. Şöyle çevir. Hem de suyunu alıyorum. Görüyor musunuz nasıl ıslandı? Mutlaka en yüksek ateşte yağı ısıtıyoruz. Yüksek ateşteyiz. Ya. Diğer kalan patlıcanın da tuzunu, suyunu havlu kağıtla alıyorum ve şu şekil köşeye kaldırıyorum. Yer açıyorum. Hemen fazla suyunu temizliyorum. Fazla yağını almak için havlu kağıt. Şöyle bir kontrol edelim. Evet, hatta fazla bile pişmiş. Dikkatli olalım. Çünkü fırında da pişeceği için isterseniz tencerede de yapabilirsiniz. Çok pişirmenize gerek yok. Şu pişmiş olmalı. Hemen bunu alalım. Sırasını beklesin şurada. Şuna bakalım. Bu da pişmiş.
Sıra köftelere geldi. Bir bakalım mı nasılmış durumu? Çok az daha bir yağ atalım. Bir yemek kaşığı kadar. 20 saniye bekliyorum. 20 saniye sonra köfteleri tek tek diziyorum. Köftelerin de tamamen pişmesine gerek yok. Sadece dış yüzeyi pişsin, bizim için yeterli. Yüksek ateşteyim ha. 30 saniye 1 dakika oldu. Hemen bakıyorum köfteye. Pişmiş. Yani dışı kabuk bağlamış. Benim için kafi. Hemen diğer tarafı. Çevir. Evde yaptığınız en iyi istim kebabını yapacağınıza emin olabilirsiniz. Şimdi bakalım şöyle bir. Bakın köftenin her tarafını kabuk bağlattım. Hemen köşeye alıyorum. Şunu şöyle pişmeden böyle masaya götürseniz kapış kapış yenir ha. Demiri demeyin. Abartıyorsun diyenler olabilir ama yenir. Ben yerim şahsen. Küçük domates de olabilir. Böyle isterseniz büyük domates de kullanabilirsiniz. Çok ince olmasın. Eriyip gitmesin. Biber. Hemen sarmaya başlayalım. Şöyle artı şeklinde. Şimdi hemen kamuller çıkar. O haç şeklinde yaptın falan. Böyle vardır bizde saf kekolar ha. Maydanoz. Dikkat ederseniz köftenin içine maydanoz koymadım. Köftenin yuvarlak ve karbonat koyduğunuz zaman şişkin olmasının faydasını görüyor musunuz? Hemen kapat. Formunu bozmamak için hemen ilk başta domatesi geçiriyoruz. Daha sonra biberi geçiriyoruz. Bakın uzunlamasına kestim biberi. Daha sonra tam kapatma yerinden. İşte bu. Zeytinyağı şöyle çok az. Ve artık patlıcanları dizebilirsin. Kalan köfteler. Ben takviye köfte yapıyorum böyle yemeklerde. Çok daha bol yiyebilmek için. Yavaş yavaş mutlu sona geliyoruz. Fırını çalıştırdım. Sıcak fırına atacağız. Fırını önceden çalıştırmayı unutmayın. 1 yemek kaşığı domates salçası. 1 yemek kaşığın 1/3 kadar biber salçası. Salçanız tuzluysa tuz eklemeyin ama biraz tuz. Kırmızı pul biber. Biraz karabiber. Ve kırmızı toz biber. Biraz sıcak su. Şimdi yavaş yavaş gideceğiz. Şöyle yarım su bardağı kadar sıcak su. Koray biraz daha su istiyorum diyor. Hemen bir yarım su bardağı kadar daha sıcak su. Oo sıcak dikkat. Tamamen görüyorsunuz değil mi? Pürüzsüz olduğunu inandığım anda. Tamamen sulandığına emin olun üst taraftan. Bunu gezdirerek. İşte bu. Yani Milwaukee'lilerin haberi olsa şu maçı kaybetmezler benim için. Önemli çünkü Milwaukee yenmeli. Bugün hepimiz Milwaukee'liyiz. Önceden ısıtılmış fırında 200 derece 30 dakika. En çok bunun yanına ne yakışır? Patates ve yoğurt değil mi? Şimdi bunun yancısını yapalım yanına. Hemen. Tuz. Daha rahat ezebilmek için zeytinyağı. 1 yemek kaşığı gibi. Ve ezmeye devam et. Buna hemen süzme yoğurt. En çok yanına ne yakışır? Patlıcanın yoğurt. Köftenin yanına en çok ne yakışır? Patates. İkisini birleştir. Muhteşem lezzetli olsun. Değmesin. Nasıl gözüküyor? Uf, nasıl kokuyor burası biliyor musunuz? Şu bir. Şu hoşuma gitti. Şunu alayım. Öbür tabağı elimden aldılar. Şunun yanına bari biraz gariban gibi patates. En azından görünmüş olsun. Çok güzel koktu deyince hemen beraber açalım. Kafalarda soru işareti kalmasın. Evet. Gayet iyi pişmiş gördüğünüz gibi. Köfteye bakalım. Köftesine bakalım.
Köfte de gayet iyi pişmiş. Köfte en çok ne yakışır? Patates. Patlıcan en çok ne yakışır? Yoğurt. O zaman bunun lezzetsiz olma şansı var mı? Açın ağzınızı. Burası nasıl kokuyor biliyor musunuz? İşkence gibi değil mi? Açın ağzınızı. Vay be. Vay be. Hiç kibar olamayacağım. Hepsini anında yuvarlayacağım. Çok ayıpmışım. Şu yemeği kim bulduysa madalya verilmeli. Gerçekten. Madalya verilmeli. İzleyip abone olmayan vicdansızlar var. Sizi unuttum zannetmeyin. Gözüm üstünüzde. Hepimize eline sağlık. Tekrar herkese selamlar.